sizin murakabeniz, muhakemeniz kısa zamanda olsa var. Bak düşünüyorsunuz. Allah böyle bir fırsat vermiş. Bu zamanda, zamanın bu kadar bozulduğu bir anda siz tasavvuf ve tarikat denen çok ulvi, çok büyük bir şeyin bir tarafından tutmuşsunuz. Sıkı tutun. Abdurrahim Efendi Hazretleri cennet mekan sultanım buyururdu ki sıkı tut elimi, sıkı tut. Sık. Tuttuğun zaman sık. Öyleyse sıkı tutun o tuttuğunuz şeyi. Nereden tuttun? Neresinden tutmuş olursanız olun, sıkı tutun. Ve terk etmeyin. Allah korusun, sizin terk etmeniz o kadar önemli olmayabilir. Onlar sizi terk ederse Allah korusun. O zaman sıkı tutun, sıkı yapışın. Ve bu geceyi de öyle bilin ki Allah bize bir iltifat olarak göndermiş. Bunları düşünmemiz için bir iltifat. Bunları düşünmemiz için bir ihsan. Çok namaz değil de çok murakabe yapın bu gece. Ağaçlar nasıl secde etti onu bekleyenler var. Dağlara çıkıp bu gecede biz biliyoruz. Çıkıp onları görmek için bekleyen ehli selat Müslümanlar var. Siz gönlünüzün nasıl secdeye varacağının hesabını yapın, oturun. Ağaçlar bırakın, ister yapsın ister yapmasın. Ki yapıyorlar amin. Binalar yapsın yapmasın. Çok önemli olmasın. Biz gönlümüzle nasıl secdeye gidebiliriz? Başımızda değil, vücudumuzda değil. Gönül secdesi nasıl olur? Bir müridin secdesi nasıl olur? Onun hesabını yapalım. Onun murakabesini yapalım ve gönlümüzü secdeye göndermeye çalışalım. Herkes ayağa kalksın rüküye, bizim gönlümüz hep secdede kalsın. Çünkü bana göre o namazın diğer kısımlarının hepsi hazırlık. Diğer kısımlarının hepsi hazırlık. An o an, dem o an. Yani insanın başının secdeye gittiği ya. Önemli olan o an. İnsan en çok alçaldığı zaman fizikmen Allah'a en yakın olduğu o andır. Biz o anın muhakebesini yapalım. O anın düşüncesi içerisinde olalım ki ben gönlümü nasıl her zaman secdede tutabilirim? Ben ne zaman her zaman ilahi ente maksudu ve rızayke matlubu sözünü gönlüme öyle yerleştiririm ki her işimde o aklıma gelir. Sadece tesbih sonlarında değil. Her işim Allah'ın rızasına muvafık olur. Allah'ın rızası dahilinde olur. Yani birilerine sade Fatiha'da hiç olmazsa İyyâke na'budu derken uyanık olun, gafil olmayın tavsiyesinde bulunduğumuz şeyi biz her zaman nasıl yaparız? Yani ellerini açıyorlar, yalvarıyorlar. Diyorlar ey Müslümanlar, Allah rızası için kıldığınız namazların boşa gitmemesi için hiç olmazsa şu Fatiha suresinde İyyâke na'budu dediğiniz zaman gafil olmayın. O zaman gönlünüzde başka bir şey olmasın ki o sizin mabudunuz olmasın. Allah korusun, gönlünde başka bir şey olursa senin mabudun o olur. Gafil olma orada. Orada hiç olmazsa uyanık ol. Bu genel manada bütün Müslümanlara, İslam alimlerinin, mütefekkirlerin, şunların, bunların tavsiyesi. Biz de diyoruz ki Allah rızası için siz o anınızı ne kadar çoğaltabilirseniz o kadar çoğaltın. Yani mabudu ne kadar çok düşünürsen o senin mabudundur. Mabudun dışındaki şeyleri ne kadar düşünürsen mabud senden uzaklaşır, Allah korusun. Allah'tan uzaklaşmak haşa hiç kimse istemez. Ama Allah'tan uzaklaşan insan Allah'tan gayrisiyle olan insandır. Sen ne kadar gayriyle çok olursan o kadar Allah'tan uzak olursun. Ne kadar Allah ile fazla olursan o kadar Allah'a yakın olursun. Ki Tur-i Sina'da Musa'ya o Rabbim buyuruyor ki ya Musa terliklerini çıkart. Bu sahaya girdin, terliklerini çıkar. Dünyadan bir şey getirme.
Öbürü setre avret. Yani avret yerlerini kapatan elbise, o mecbur. Ama terlik giymeye mecbur değilsin. Terliği bile istemiyor. Fazla diyor. Onsuz da olur. Çıkart gel. O manayı kavramak lazım. İşte onu anlamak lazım. Niye terlikler? Niye başka şey değil de terlikleri çıkart gel diyor. Başında da bir şey olsaydı belki onu da çıkart gel diyecek. Kolunda bir şey olsaydı belki onu da çıkart gel diyecek. Demek ki Musa öyle bir kıyafetle gitmiş ki Allah'ın huzuruna, öbürleri de vücudunu kapatan elbiseler. Onlar mecbur. Ki kefene sarıyorlar bizi. Bak, çıplak göndermiyorlar. Çıplak geldiğimiz halde çıplak göndermiyorlar. Niye? Mümeyyiz oldun. Kapanman gereken yerler kapanacak. Onun için bir kefene sarıp bizi gönderiyorlar. Değil mi öbür taraf? Ondan fazlası terlik giydiriyorlar mı ayağımıza? Hayır. Dişimiz varsa takmayız, onu bile alıyorlar. Alınması gerekiyor. Çok önemli aslında. Evet. İşte bu noktada daha fazla uzatmayacağım. Yani bu gecenin iki kısmı var. Birinci kısım bu geceye hazırlanmak. Bu geceye hazırlanmak ne ile oluyor? Bu gece ne yapılması gerektiğini düşünerek oluyor. Biz elimizden geldiği kadar bunu düşündürmeye çalıştık size. Hep yaptığımız gibi, hep yapacağız inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Geceniz tekrar mübarek olsun. Son söz olarak bu gece yapılacak ibadetler bellidir. Ne ibadet yaparsanız yapın. Tavsiyemiz odur. Kur'an okuyun, namaz kılın. Ne ibadet yaparsanız yapın. Ama bana sorarsanız daha geniş zamanınızı tefekküre ayırın.